Herkese merhabalar sayın takipçilerim. Bugün sizleri yine güzel bir saç ekimi sonucuyla buluşturma günü 2 seanslık büyük bir açıklığı olan kişinin sonucunu göstereceğim. Ama bundan önce takip edip abone olup kanalımı desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'larınızla, yorumlarınızla daha da fazla destek oluyorsunuz. Daha fazla video gelmesi ve sizlere bunları hazırlamam için beni de teşvik etmiş oluyorsunuz ve bu teşviklerinizle daha fazla insana saç ekimine doğru bir adres arayan kişilere bizim doğru bir adrestir noktasını koymuş oluyorsunuz. Şimdiden bütün destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve videomuza geçelim. Hadi yaklaş bakalım, hastamızın önceki halinden birazcık bahsedelim. Büyük bir açıklığı var kişinin. Önden bakıldığındaki profili bu şekilde. Ona biz altın oranlı pırlanta tasarım dediğimiz tasarımımızı, dizaynımızı yapmışız. Üstten bakıldığındaki açıklığımız böyle. Tepe bölgemiz artık sıfır durumda. 2 seanslık bir vaka. Önden başlayıp tepeye kadar demiştik. Kişinin dokusunun iyi çıkmasıyla birlikte tepe bölgesine de birazcık seyrek de olsa dağılım yapalım dedik. O çıplaklıktan biraz kurtulsun, en azından bir nebze bir karartma da olsa memnuniyet sağlar düşüncesiyle böyle bir yol izledik. Büyük bir açıklığımız vardı. 2 seanslık bir vaka dedik. İlk seansının şu anda 9. ayında ve 9. ayındayken görüntüsünü, beğeniyi sizlere bırakıyorum. Hadi izleyelim bakalım biz neler yapmışız. Evet, şimdi hastamızın 9 ay önceki görüntüsü bu şekildeydi. Artık sizlerle buluşturma anı. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Bizler deyiz, hem de çok mutluyuz çünkü bu değişimi görüp de mutlu olmak elde değil. Evet. Zaten sizin de yüzünüzde yansımış durumda. Evet, elinize çok sağlık. Çok güzel tekrardan bir işiniz oldu. Hadi bakalım. Yakından çekimlerle şimdi takipçilerime bunu göstereceğiz. Siz öyle kalın. Ben bir yakın çekimlerle sanatımız nedir? Saç ekimine doğal sanat dediğimiz tablomuz ne oluyor? Merak eden takipçilerim için şimdi onu göstermem. Yani buradan böyle baktığınızda anlamanız neredeyse imkansız bir seviyede arkadaşlar. Yani yüze oturmuş güzel bir şekilde anlaşılması imkansız dediğimiz bir durumdayız. Her açıdan gösteriyorum size arkadaşlar. Evet, büyük bir açıklığımız vardı. Yani şöyle düşünün. Kocaman bir açıklığımız var. Oradan böyle bir duruma gidiyoruz. Amacımız zaten anadan doğma bir saç sıklığı yaratmak değil. Uzatıp tarayarak kapatıcılık yaratacağımız bir saçlanma yaratabilmektir. Bir de arkamızı dönebilir miyiz? Şöyle döneyim. Evet. Aynen. Şimdi burada da görüyorsunuz makyajlı mikrofon sayesinde anlaşılması, alım yapılan bölgenin de anlaşılması imkansız seviyededir. Evet, tepemize gelelim. Şimdi tepe bölgesini şöyle bir netleştirelim. Buraya bir seyrek dağılım yapmıştık. Onlar da güzel bir şekilde çıkmış. En azından ufak da olsa bir kararma sağlamış. Biz 2'ye bölmüştük. Önce buraya yapacağız, sonra buraya yapacağız. Birazcık seyrek de olsa atalım demiştik. O da güzel bir artı destek sağlamış. Yani şöyle bomboşken bu bölgemiz şimdi ufak bir şekilde oralarda da saçlamamız olmuş. Kamera bunu birazcık daha fazla parlatıyor. Daha aslında kapalı duruyor. Sıklık var, evet. Yani şimdi bu bölgeye bir yıl dolduktan sonra ikinci saç ekimini hem buraya hem ara sıklaştırması yapacağız ve böylelikle daha da iyi bir duruma gelmiş olacak. Bana dönebilirsiniz. Evet.
değişimin aşama aşama göstergesi sizlerle. Şimdi sohbetimizi yaparak daha fazla detayı, süreç hakkında bilgileri alabileceksiniz. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tekrardan hoş geldin Ali Bey. Tekrardan hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Gayet iyiyiz. Evet, yani şu değişimi görüp de iyi olmamak Elde değil mi? değil. Evet. Yani Değil bakmak ya. istemiyorum işin doğrusu. Yani Hatırlıyorum değil mi bunu? Evet. Bu an böyle önceki halimizi unutuyor çoğu insan. Şunu söylüyorlar yani hastalar, yani izlerken, YouTube videonuzu izlerken hocam hakikaten bu adam bu olabilir mi falan diye düşünüyordum diyor. Saç ekimi yaptırdıktan sonra şu anda ben de oldum, ben bu kişi miyim diye kendisine sorguluyor. Şimdi kamera öncesinde fotoğraflarla şey yapıyoruz, hangisini koyalım falan ekrana diye. Hani hepsini görecek, bu ben miyim? Bu ben miyim hocam? Bu ben miyim? Hayır ya, bu ben olamam, hatırlamak istemiyorum. Şimdi ekime karar vermeden önce araştırma yaparken YouTube'da videolarınıza denk gelmiştik. Onları izlerken yok ya diyordum, hani bundan buna değişim zor falan diye düşünüyordum, böyle imkansız düşünüyordum. Şu an buradaki halimle, şu anki halime bakınca gerçekten gayet güzel oluyormuş diyorum yani. Yani bu değişimlerin mümkün olabildiğini anlatmak için zaten bu videolar çekiyorum. Sizlerle teşekkür ederim. Saç ekimi yaptırmayı düşünen, araştıran, doğru adres neresi, hangi yer, hangi klinik ya da saç ekim merkezi daha iyi yapıyor, daha doğal oluyor falan sorularını, yani binlerce kişi var bu konuyu araştıran. Her gün telefonlarımız susmuyor, yoğun bir talep var. Hepinize buradan da teşekkür ederim. Ama neden? İşte bu değişimleri yapabildiğimiz, bir sanat ortaya koyabildiğimiz için bu doğallıkları, yani yakın çekimlerde biraz önce gördünüz zaten, anlaması çok zor. Bir insanoğlu olarak, yani insanda yapabileceğimiz en doğala yakın tasarımlar olmuş oluyor. Yani bir başka gözün yani kolay kolay algıda bir seçiciliği yoksa, bu konu üzerine yoğunlaşmamışsa anlaması neredeyse imkansız arkadaşlar. Yani çevremdeki kişilerden yani tepkileri alıyorum, yani olumlu tepkileri alıyorum. Neler oluyor mesela? Şöyle mesela, tanımayan insanlarda zaten anlaması, yani anlayan insan %10 falan oluyor, çok olmuyor. Bu işte uğraşan insanlar oluyor. Ya da daha önceden saç ektirmeye niyet etmiş, işi araştırmış kişiler böyle çok dikkatli bakarsa anlıyor. Onun haricinde tanıdığım insanlar dahi şaşırma geçiriyor. Uzun süre bir görmediğim insanlar beni görünce "Aa, Ali sen misin?" falan gibi tepkiler alıyorum. Değil yani. Mi? Tanımakta bazen zorlanabilirler yani. Yani şöyle bir 5-6 aylık bir süre öncesinde seni görmemişse, 9. ayındayız şu anda Ali Bey'in. Saç ekimi sonrası gördüğünde ya sen misin acaba bu falan böyle konular yaşatır yani. En basit şöyle bir olay yaşamıştım. Ağustos ayıydı, Temmuz ya da Ağustos aylarındaydı. Uzun süre fotoğraf paylaşımı falan yapmadım pek. Genelde böyle uzaktan falan paylaşımları yaptım. Temmuz ya da Ağustos ayında bir nişanda fotoğraf çekilmiştim. Instagram hesabımda paylaştığımda kendi öz kuzenim, burada olmayan, başka bir ilde yaşayan öz kuzenim mesaj attı. 2 kere baktım ben böyle kişiyi takip ediyor mu diye. Böyle bir tepkiler aldık yani işin doğrusu. Güzel hani, bir olay olmuş yani. Tanıyamadım falan diye oldu. Dediğim gibi uzun süre görmeyen insanlarda bayağı bir güzel etki yaratıyor. En güzel de bu doğallığın olması, evet. Seviyede olması. Yan döner bölgelerin çok iyi alım olması, yani belli olmaması, evet bunlar. Hatta kendi kuaförüm dahi bunu söyledi. İlk 10. günden sonra, kabuk dökmeden sonra yanına gittiğimde direkt şöyle ekim bölgesine değil de alım bölgesine baktı, döner bölgeye baktı. Mükemmel dedi, yani gerçekten dedi bugüne kadar gördüğüm en güzel alımlardan bir tanesi dedi. Sonucu bekleyelim, sonuç güzel olsa müşterilerimizi yönlendiririz dedi yani. Evet. Sizler de bu şekilde doğal bir saç ekim sonucuna kavuşmak istiyorsanız, size dair neler yapabileceğimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve
arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafından hangi bölgeler ekim olur, kaç bin liralık bir çalışma yapılacaktır ve fiyatımız ne olacaktır hepsini bilgilendiriyor olacağım. Yoğun bir başvuru oluyor arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bazen cevap vermekte ameliyatlardan, diğer hastalardan olan durumlardan dolayı geç kalabiliyorum ama gün içerisinde mutlaka dönmeye çalışıyorum. Bazen bir günü aksatabiliyor ama sabırla beklemenizi rica ediyorum. Mutlaka ama mutlaka benim tarafımdan bizzat ne yapılacağı hakkında bilgi alıyorsunuz. Yani gün içerisinde bir fabrikasyon işlem şeklinde olmuyor bizde. Gün içerisinde sadece 3 hasta ya da maksimum 4 hasta alıyorum, kabul ediyorum. Daha butik ve özel çalışmalar yapıyorum. Bizzat işleminizde ben oluyorum. Bunun altını çiziyorum. Bizzat ben oluyorum arkadaşlar. Eğer ben gelemeyecek bir durumda olursam şayet o gün işleminiz başkaları tarafından yapılmıyor, iptal ediliyor. Farklı bir güne yeniden randevu oluşturuluyor. O yüzden içiniz rahat olsun. İbrahim Hoca girecek mi, girmeyecek mi, olacak mı, olmayacak mı, sadece ekibi mi yapacak gibi soru işaretleri sizlerde bırakmıyorum. Hepsini çözüyoruz arkadaşlar. Bizzat benimle ameliyata başlayıp gün sonunda da son kontrolünüzü yapıp öyle kaldırıyorum masadan sizi. O yüzden içiniz rahat olsun. Şimdi burada seninle alakalı şunu da belirtelim. 2 seanslık bir vaka olarak görmüştük. Önden tepeye kadar bir yapacağız. Onun 1 yıl geçecek aradan, sonrasında da tepe bölgesi için. Bu 2 seans şeklinde olan birçok kişi var. Onlar için güzel aydınlatıcı olacak. Sadece saç ekimi yapıldığını tepe bölgesinden ancak anlayabiliriz. Onun dışında anlaşılması gerçekten zor bir durum. Şeyler söylemiştiniz, hani birebir ilgilenmeniz en güzel yönlerden biri oydu. Yani ekim süreci olsun, öncesi olsun, ekim sonrası olsun. Direkt böyle bir konularda sorun çıktığında ya da kafaya taktığımızda sizin ilgilenmeniz gayet güzel bir şeydi. Yani bu da insanı ayrı bir mutlu ediyor. Yani en azından karşımızda ilgilenen insanlar var diye düşünüyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Doğru adrese geldiğimiz için de gayet memnunum yani. Evet. Yani bunlar önemli. Arkadaşlar, telefonum sizlere 7/24 açık. Her zaman, eğer uyumuyorsam gece bilene bakıyorum. Bu çok önemli bir artı sizler için. Çünkü ben de hizmet aldığım kişiye ulaşabileceğim bir durum olmasından çok memnun olurdum. Düşüncesiyle, empatisiyle sizlere yaklaşıyorum. Her zaman ulaşabiliyorsun. WhatsApp'tan sorman gereken bir şekilde cevabını alabiliyorsun. Buraya geldiğinde mutlaka bir selam verip muhabbet edebiliyorsun, kontrol isteyebiliyorsun. O yüzden daha butik ve özel çalışmalara artık yer veriyorum. Çünkü ölümlü dünya, kalıcı değiliz. Pandemi geldi, deprem geldi, birçok yakınımızı kaybettik, zarar gördü. O yüzden para hırslarını falan artık tüketmiş durumdayız. İnsanlara bir İbrahim Erayhan sanatını sunmak, insanlarda böyle bir manevi değer yaratabilmek amacım oluyor. Başarı da tabii sonrasında mesleğe aşık olunca da kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Evet. Senin de güzel bir şekilde hayal ettiğin saçlara kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyim. Evet. Sen de şeye bahsedelim. Şimdi çoğu hastalarımızın bazıları, herkes aynı sonuca, aynı duruma evrilmek zorunda değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kendinizi farklı bir kişiyle kıyaslamanız doğru bir tablo değildir. Kendinizi ancak kendinizle kıyaslayabilirsiniz. O da önceki halinizle şimdiki hali. Şimdi diyorlar ki bazen, hocam benimkisi diğer arkadaş gibi olmadı. Çünkü sen o kişi değilsin. Aynı anatomide, aynı yapıda, aynı saç renginde, saç kalınlığında, metabolik aynı durumda değilsiniz arkadaşlar. Bu sebeple kendinizi önceki durumunuzla kıyaslayacaksınız. Sonrasında geldiğiniz tablonun cerrahi olarak başarılı mı değil mi, saç ekim olarak yani başarılı mı değil mi, ancak öyle olabilir. Şimdi kimi saç ekim sonucu hastalarımda 3. 4. ayda çok iyi bir saç çıkışı gözlemlenirken bazıları 6. 7. aylarda
daha böyle yeni evrilmeye başlıyor. O yüzden genel olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlar 5 ay boyunca bir şey beklemeyin. 5 aydan sonra siz mutlu olmaya başlayacaksınız. İşlem süreci de 1 yıl sonunda son bulmuş olacak. O yüzden bu konuya dikkat. Çünkü sende de birazcık geç gelişme dönemi olmuştu. 6. aylarda falan böyle bir atak yapmaya başladık değil mi? İlk şok dökülme zaten erken oldu. Daha sonrasında çıkmıyor mu acaba? Bu kadar mı çıkacak? Sonuç alamayacağız mı? Böyle bir olumsuz düşünceye kapıldım. Kapılmadım değil yani. Daha sonrasında dedim ki zaten sizde mesaj atmamda veya gelip PRP yaptırdığım zamanlardaki görüşmemizde sabretmemi istediniz. Çünkü her insanda aynı olmadığını söylemiştiniz. 1. ay, 2. ay, 3. ay derken artık olumsuzluk tam düşünceleri bıraktım yani yapmadım. 6. aylardan sonra aynaya baktığımda artık kendimi mutlu hissetmeye başladım. Saçlarımın uzadığını gördüm. Çıkmaya başladığını gördüm. Bu beni ayrıca mutlu etti. Yani o yüzden olumsuz düşüncelere kapılmayın. Ne zaman olacak, nasıl olacak, oluyor mu, olmuyor mu gibi her insanda fark edebiliyor. Bazı insanlarda 2-3 ayda erken çıkma olduğu gibi bazı insanlarda geç oluyor. Ben şu an gayet mutluyum, memnunum. Aynaya baktığımda yüzüm gülüyor. Evet. Saçlarım var, tarayabiliyorum, elimi sürebiliyorum. Gayet güzel bu duygu yani. Yani Ali Bey'de de olayın 6. aylar gibi dönemlerde daha böyle hareketliliğin arttığı dönemler olmuş oldu. Yani 8 şu an 9. aydayız. Son 2-3 aydır pik yapıp güzel bir hale gelmeye başladı. 1 yıl sonunda ise tamamen neticesini almış olacak. O yüzden lütfen sabırlı olmanızı, kendinizi başka diğer hastalarla kıyaslamamanız gerektiğini lütfen bilelim. Bu işin sonuç durumu 11. 12. aylarda kendisini göstermiş olacaktır. O yüzden sabırla bekleyin. Süreciniz dolmadan erken dönemde hem saç ekim merkezinizi hem kendinizi üzmeyin. Sizi üzmek isteyenlere bir koz vermeyin arkadaşlar. Maalesef ki insanlar çok iyi niyetli değiller. Sizin moral motivasyon olarak yıkılmış olmanızı görmek onların hoşuna gidebilir. Bazı karakterler maalesef bu durumlardan besleniyor. Onlara bu fırsatı vermeyin. Kendinizi iletişimsiz halde bırakmayın. Saç ekim merkezinin söylemlerini, belirttiklerini, tavsiyelerine uyun. Onlar size yol göstererek sürecinizi takip edeceklerdir. Ve buna istinaden de zamanla inşallah o şanssız dediğimiz bazı gruplar var. Onlardan da değilseniz saçlarınıza kavuşacaksınız. Çünkü saç ekiminde %100 diye bir olay yoktur. Bunu %100 garanti veriyoruz diyenlere ben buradan çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bunun olamayacağını lütfen bilin. Çünkü bizler Allah değiliz, yaratıcı değiliz. İnsanoğlundaki bir parçanın ömrünü biçemeyiz ya da buna dair bir garanti veremeyiz. Bunları lütfen mantığınızı biraz şöyle yokladığınızda anlam vereceksiniz. Bunu unutmayın diyorum. Şöyle bir şey, hani sizin de dediğiniz gibi ekim öncesi sizin dediklerinizi yapmaları, ekim esnasında veya ekim sonrasındaki bakımlarda tamamen sizi dinlemiş olmak bunun sonucunun etkisini gösteriyor. Güzelliğin, doğallığın etkisini gösteriyor. Saç ekiminde de bildiğiniz gibi en güzel şey doğal olması. Gayet çok anlaşılmayan bir estetiktesin. Evet. Harika. Saç ekiminde doğallık önemli olan şu anda da anlaşıldığı gibi gayet güzel, doğal, net bir şekilde duruyor. Tekrardan teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. İşinizi iyi yapıyorsunuz. Rica ederim. Her videoda farklı bir açıklamamız var zaten arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım beğendiğiniz, severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ali Bey size de tekrardan teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu sadece benim için değil, birçok insana yol gösterici olmak adına, biz bir doğru adres miyiz değil miyiz onu anlatmak adına güzel bir değerlendirme videosu oldu. İnsanların, özür diliyorum sözünü böldüğüm için. Son böyle söyleyeceğim bir şeyler varsa İnsanların, insanların tereddüt etmeden gayet gönül rahatlığıyla gelebileceği bir insansınız. İşinizi gayet güzel yapıyorsunuz. Hem öncesi hem ekim sonrasında ilgilenmeniz ayrı bir güzellik sağlıyor. Çünkü o süreçte olumsuz düşüncelerin olması insanı biraz
geriye doğru götürüyor gibi oluyor ama sizin oradaki ilgi alakanız gayet güzel sonuçlar doğuruyor. Tekrardan teşekkür ederim. Ne demek? Yani empatiyle yaklaşmamızdaki amaç bu. Yani sizin yerinizde olsaydım ki oldum da benimkiler kısa çekime. O dönemlerde yaşanan durumlardan dolayı sizleri çok iyi anlıyorum ve sabırla sizlere zaten gösteriyorum. Telefonumuz sizlere karşı sürekli açık olması zaten bundan kaynaklanıyor. Herhangi bir hastanın hiçbir yerde olumsuz bir dış, böyle bilinçsiz bir gözün onun düşüncesini, psikolojisini bozmasına izin vermiyorum. Vermedim bugüne kadar, vermeyeceğim de. Çünkü dediğim gibi çevrenizde sizin o psikolojik buhrama girmenizi isteyen, bundan beslenen birçok kişi olabilir. Bu da çok hızlı kullanılan bir yöntemdir. Bir de etrafta birçok olumsuz saç ekimi sonucu olunca insanlar hemen yaptırdın, olmamış, yani sen de onlardan biri olacaksın galiba, bu döneme kadar çıksaydı çıkardı gibi durumlara maruz kalıyorsunuz. Ona izin vermemek için her zaman bana ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, herkese hayal ettiği saçlarının kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.